26 Aralık 1900'de küçük bir gemi, Flannan Adaları'nın bir eli olan Alien Moore'daki 3 deniz feneri görevlisini kontrol etmek amacıyla adaya doğru yola çıkıyor. Anakaradan görülebilen Alien Moore'daki deniz feneri görevlileri birkaç gündür rapor sunmuyor ve tam anlamıyla hayat belirtisi göstermiyordu. Bunun üzerine yedek bekçi Joseph Moore, kaptan James Harvey ve diğer mürettebat adada görevli olan Thomas Marshall, James Ducat ve Donald MacArthur'ı bulmaya gitti. Normal zamanlarda ada iskelesine bir gemi yanaşınca görevliler derhal iskeleye inmek zorunda olsa da gemiyi kimse karşılamadı. Bunun üzerine işaret fişeği atan ve siren çalan gemi sesini kimseye duyuramaz ve bunun üzerine Joseph Moore feneri kontrol etmek üzere gemiden aşağı iner. Deniz fenerinin kapısı kilitli olmadığını fark eden Moore daha sonra yağmurluklardan ikisinin kayıp olduğunu görür. Bu da demek oluyordur ki görevlilerden biri buz gibi havada hiçbir önlem almadan dışarıya çıkmıştır. Moore fenerin mutfağına ilerlediğinde yarım bırakılmış bir yemek, ters dönmüş bir sandalye ve durmuş bir saat görür. Fakat 3 deniz bekçisi içeride bulunamaz. Bunun üzerine Moore gemiye döner ve olanları Kaptan Harvey'e aktarır. Harvey bunun üzerine genel merkeze olay hakkında bir telgraf çeker. Flannan Adaları'nın trajik bir kaza yaşanmış, 3 bekçi kaybolmuştur. Bugün öğlen adaya vardığımızda ada üzerinde hiçbir yaşam belirtisi yoktu. Bulgular birkaç hafta öncesinde bir kaza yaşanmış olabileceğini işaret ediyor veya vinci emniyete almak isterken boğulmuş olabilirler. Gece oluyor artık. Onlar için yapabileceğimiz bir şey yok. Moore, MacDonald, Boymaster ve 2 mürettebatı siz düzenlemeleri yapana kadar feneri çalışır durumda tutmaları için adada bıraktım. Sizden haber gelene kadar o bana dönmeyeceğim. Belki yerinizde değilsinizdir diye aynı telgrafı Moorhead'e de gönderdim. Sizden telgraf gelir, belki diye kapanana kadar telgraf başında olacağım. Kaptan Harvey ve mürettebatı adada beklerken birkaç gün sonra kaybolan 3 bekçiyi bizzat bu işi başına getiren Robert Moorhead olay yerini incelemeye gelir. Moore'un raporu ettiklerinin üzerine pek bir şey bulamayan Moorhead daha sonra deniz feneri kayıtlarını fark eder. 3 kayıp bekçinin kaybolmadan önce aldığı notları içeren kayıtlar son derece garip bulgular içermekteydi. 12 Aralık günü 2. Kaptan Yardımcı Thomas Marshall tuttuğu kayıtlarda şunu yazmıştı. 20 yıldır görmediğim kadar sert bir rüzgar var. Baş bekçi James Ducat sessizleşti ve 3. Yardımcı MacArthur ağlıyor. 13 Aralık kayıtlarında ise fırtınanın hala devam ettiği ve 3 adamın fırtınanın dinmesi için dua ettiği yazıyor. Son kayıt 15 Aralık tarihine aitti ve bu kayıtta fırtınanın dindiği yazıyordu. Fırtına dindi, deniz sakin, Tanrı her şeye hakimdir. Buradaki garip olan şey ise anakaradan bile görünebilen Alien Moore adasında 12, 13, 14 Aralık tarihleri arasında rapor edilmiş herhangi bir fırtına kaydedilmemesiydi. Üstelik bu tarihlerde hava son derece yumuşaktı. Bunun yanı sıra yıllar boyunca denizlerde çalışmış olan 3 sert mizaçlı adamın denizden 150 fit yükseklikte ve son derece güvenli oldukları bir deniz fenerinde olmalarına rağmen fırtınanın dinmesi için dua edip ağlamaları hiç normal gözükmemekteydi. Moorhead iskelenin aşağısına doğru ilerlediğinde ise normalde malzeme sandığında olması gereken halat iplerini buldu. Bekçilerin devrilen sandıktan sonra ipleri almak için iskelenin aşağısına koştuğunu ve denize düştüklerini düşünse de şimdiye kadar cesetleri çoktan karaya vurmalıydı. Sonuç olarak bakıldığında bekçilerin Alien Moore adasında bir anda yok olmaları asla bir şeye bağlanamadı. Bazıları yabancı işgalcilerin bekçileri esir aldığını düşünse de bazıları durumu paranormal bir vaka olarak düşünüyordu. Hatta deniz fenerinde daha sonra görev yapan bekçiler esen rüzgardan tuhaf sesler bile geldiğini söylemişti. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.